Endonezya Bali Adası'ndan herkese selamlar ve sevgiler. Bu videoda sizlere Türklere gelen vize serbestliği hakkında bilgi vereceğim ve uzun vadeli kalmak isteyenler neler yapılması gerektiğini söyleyeceğim ve tabii 6 ay, 1 yıllık vize, oturum seçenekleri var. Bunlar hakkında önemli bilgiler vereceğim. Videoyu eğer ileri sararak izlemediğin takdirde birçok şeyi çok net bir şekilde anlayacaksın. Tabii ileri sararak izlediğiniz takdirde birçok şeyi kaçırıyorsunuz ve burada tam olarak da anlaşılmıyor. Videoya geçmeden önce kısa bir hatırlatma. Videoyu eğer beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Yorum yapmayı sevmiyorsan bile Serkan Gürer'e destek yazabilirsin. Biliyorum ki beni severek izleyen ve desteklemek isteyen bir sürü de insan var. Bunu bu şekilde destek yapabilirsiniz. Şu anda kanal 55.000 oldu ve 100.000 olmamız hiç de zor değil. Bu tabii sizin desteğinizle olacak. Sizden ricam beğeni, yorum ve abone olmanız. Bunların hepsi ücretsiz. Şimdi hemen konumuza geçiyoruz. Evet, dün ben hem YouTube'da hem Instagram'da bir Reels paylaştım. Short video paylaştım. Kısa video. Burada Endonezya'da artık Türk vatandaşları, Türk pasaport sahibi insanlar buraya vizesiz bir şekilde Endonezya, yani sadece Bali değil, Endonezya genelinde 30 gün boyunca vizesiz bir şekilde girebileceğini söyledim. Bunu bile farklı yerlere çekmek isteyen insanlar çıktı. Yorumlarda birçok soru geldi. Bunlar hakkında size hem cevap vereceğim hem de bunu niye böyle kötü tarafa çekiyorlar? Yani pes artık. Yani böyle müjdeli bir haberi bile kötü yorumlayan insanlar çıktı. Pes artık diyorum. Siz de tam olarak izlediğiniz zaman bana hak vereceksinizdir. Öncelikle Türk vatandaşlarına, Türk pasaport sahibi olan herkese bu müjdeyi tekrar ileteyim. Vizeler artık kalktı ve buraya vize almadan, kapı vizesi de almadan giriş yapabileceksiniz. Endonezya geneli için geçerli. Birçok yorumlarda bu sadece Bali için mi geçerli diye sorular gördüm. Hayır, Endonezya genelinde geçerli. Bunu peki nasıl kötüye yorumlayanlar çıktı ve bunu müjde olarak görmeyenler neden bunu müjde olarak görmedi? Yorumlarda anladığım kadarıyla şunu söylüyorlar. Diyorlar ki eskiden 30 gün kapıda vize aldıktan sonra geldiklerinde Bali içerisinde 30 gün daha uzatma hakları vardı. Yani 60 gün kalabiliyorlardı. Ama şimdi çıkan bu vizesiz bir şekilde girişte sadece 30 gün kalabiliyorsunuz. 30 gün daha uzatma yok. Ama şöyle bir şey var. Siz diyelim ki burada 2 ay kalmak istiyorsunuz. O zaman yine online viza gelmeden online viza alarak buraya gelirseniz tekrar 30 gün uzatma hakkınız var. Bu kalkmadı ki. Yani bu kalksa, şöyle bir kanun gelse veya şöyle bir kural gelse, deseler ki artık sadece bu vizeyle giriş yapabilirsiniz. Online viza Türklere kalktı dese, evet, yani bu müjde sayılmaz. Ama o kalkmadı ki. Yani 2 ay kalmak isteyen yine online bir şekilde başvuru yapacak, Bali'ye giriş yapacak ve Bali'den çıkmadan 30 gün daha uzatabilecek. Yani bu kadar basit. Ama gördüğüm yorumlarda ne yazmışlar? Bunun neresi müjde? Eskiden 30 gün artı 30 gün kalabiliyorduk. Şimdi sadece 30 gün kalabiliyoruz. Hayır, böyle bir şey yok. 60 gün kalmak isteyenler tekrardan online vize alarak burada yine uzatabilecek. Bu kadar basit. Şunu da belirtmek isterim. Tatil için gelecek insanlar zaten 30 gün yeterli. Hangimiz aramızda, yani doğruya doğru konuşun lütfen. Yani hanginiz 2 ay tatil yapıyor 60 gün? Var mı öyle baba yiğit yani? Eğer tabii kendi işidir veya işte hani bir yere bağlı değildir, gelir 2 ay kalır, o farklı. Ama tatilcileri için bu birebir bir müjde zaten. Çünkü gelip de burada en fazla zaten 1 hafta, 10 gün veya 2 hafta tatil yapanlar var. Ben burada 3 hafta tatil yapan bile çok az gördüm. Kaldı ki 2 ay burada gelip de tatil yapmak isteyen kim var ya? Milletin işi var, gücü var yani. Gelip burada 2 ay tatil yapabilecek veya sadece şey değil, Bali için demiyorum. Hangi birimiz bir ülkeye gidip de 2 ay orada tatil yapıyor? Gittiğiniz 10 gün, 1 hafta, en fazla 2 hafta tatil yapıp geri dönüyorsunuz yani. Benim görüşüm zaten bu. Eğer 2 ay kalmak isteyen biri varsa bu zaten tatil amaçlı değildir. Ya burada duruma bakıp işte bir iş yapabilir miyim veya burada hangi alanlarda eksik var, neler yapılabilir? Bunların araştırmasını yapan insan 2 ay kalmak ister. Bunun için de dediğimiz üzere online vize alırsınız veya
Bali'de hala geçerli olan 6 aylık vize var. Direkt 6 ay vermiyor ama 2 ay kalma hakkın var. Sonra 2 ay uzatma, sonra bir daha 2 ay uzatma. Yani 6 ay burada kalabiliyorsun. Bu vize var, bunu alabilirsin. Veya şirket açarak 1 yıl veya 2 yıl oturum alabilirsin. Şirket açmadan 1 yıl veya 2 yıl oturum alabilirsin. Bunların hepsi duruyor. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok ki. Eğer bir yerde bir yazı veya bir video bu konular hakkında duyarsanız, tamam mı? Orada kendiniz değerlendirin. Ya deyin ki ya bunların hiçbiri kalkmamış. Bir vize serbestliği gelmiş. Bunu bile kötülüyorlar. Orada iyi niyet mi var, kötü niyet mi var? Zaten kendiniz anlarsınız. Yoksa ben burayı, Bali'yi koruyacak veya burayla, hayır değil, ama böyle yalan yanlış bilgilerin de inananlar da çok var. Sanki şöyle yansıtmaya çalışılıyor bazıları tarafından. Ya bu çok büyük bir dezavantaj oldu. Artık sadece 30 gün veriyor. Diğer şeyler hepsi iptal oldu. Hayır, alakası yok. Hepsi duruyor. Hepsini aynı şekilde burada faydalanabiliyorsunuz. Ve eskiden beri size şöyle güzel bir haber de vereyim. Şirket kurulumlarında bakın Türk pasaportunda çok daha az evrak isteniyor. Çok az daha prosedürle şirket açılabiliyor. Oturumda da aynı şekilde. Ve tuhaf olan şey ne biliyor musunuz? Avrupa pasaportları güçlü, bak Amerikan pasaportuna dahil ha. Daha fazla evrak isteniyor ve daha zor açılıyor. Zamanından beri bu yeni bir şey değil. Yani ben işte biz 4 yıldır bu işin içindeyiz. O dönemden beri bu zamana kadar daha kolay açılıyor Türk pasaportuna. Zaten bir ayrıcalık vardı. Türkleri seviyorlar. Endonezya'da seviyorlar. Bali'de seviyorlar. Yani bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Ben size onu söyleyeyim. Tabii beni eski videolardan izleyen ve bilenler var. Ama her zaman kanala yeni kişiler de katılıyor. Kısaca söyleyeyim, benim burada tur ve danışmanlık şirketim var. Bali'de uzun vadeli oturum almak istiyorsanız, şirket kurmak istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Burada profesyonel bir şekilde sizlere hizmet veriyoruz. Türklere hizmet veriyoruz. Aynı şekilde burada iş kurmak isteyenler veya arsa, leasehold veya freehold olarak da isteyenler için de burada gereken bilgileri iletiyoruz. Bir başka gördüğüm yorumlarda şuydu. İşte bunun pek de böyle bir müjde sayılacak bir durumu yok. Kapıda 35 dolar veriyordun ve içeri giriyordun. Şimdi bir 35 dolar ödemeyeceksin. O kadar uçak parası veriyorsun. O kadar işte ne bileyim masraf yapıyorsun. 35 doların lafı mı olur? Mesele burada 35 dolar verip vermemek değil. Bizlere, Türklere, Türk pasaportuna verilen bu değer çok güzel. Öyle değil mi? Ve şöyle düşünün, bakın Bali Havalimanı'na indiğiniz zaman birçok milletten turistler sol tarafa doğru 35 dolar ödeyeceğim de orada vize için ilk önce kağıt alacağım diye uğraşırken 30 dakika 40 dakika orada beklerken sen Türk vatandaşı olarak hemen hiçbir sıraya girmeden direkt geçeceksin. Bu güzel değil mi? Olay 35 dolar olayı değil ki. 35 dolar versen ne, vermesen ne. Zaten buraya kadar gelebiliyorsan 35 dolar da senin canını yakmaz. Ama buradaki verilen değer bence 35 dolar değil 350 dolardan daha fazla bir değeri var. Çünkü dediğim üzere gidip de orada sırada 30 dakika 40 dakika bekleyeceğinize siz direkt geçeceksiniz. Bence çok güzel bir haber. Tekrar söylüyorum, bu bir müjde. Bu müjdeyi de kötü taraflara çekmek isteyen, gerçekten kalbi taşlaşmış kötü insanlar var. Bunlar hiçbir zaman bitmeyecek. Yani ben kafama taktığımdan falan değil. Ama sadece ya insanların kafası karışıyor. Oradan görüyor. Oradan acaba böyle mi? Bu gerçek mi? Hiçbir gerçekliği yok. Hatta daha fazla kolaylıklar var ve gelecek. Bak göreceksiniz de bunu. Türk vatandaşlarına daha fazla kolaylıklar gelecek. Bunu da göreceksiniz. Başka bir müjde daha vereyim size. Buraya geldiniz ve burada uzun vadeli bir arsa kiraladınız veya dükkan kiraladınız veya ev kiraladığınızda şirket olmadan kendi adınıza 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl kiralayabilirsiniz. Bakın böyle avantajlar da var. Bunlar yeni çıktı. İşte böyle kolaylıklar da geliyor. İlla ki zorlaşan şeyler de var. Mesela şirket kuranlar 700 bin dolar girdi çıktı bankada eğer 3 yıl içerisinde olmadığı takdirde sana kapat diyebilirler. Bu da aslında bir sorun değil. Neden? Şimdi bir defa 3 yıl sonra bunu diyeceklerin bir garantisi yok. Diyelim ki 4 yıl, 5 yıl, 7 yıl sonra da sana bunu söyleyebilirler. Diyelim ki sana 4 yıl sonra dediler ki ya sen 700 bin dolar girdi çıktı yapmadın, şirketini kapat. Zaten kiraladığın yerleri kendi adına kiraladığın için şirketi kapat
Onun bir cezası yok. Yani sen 700 bin dolar burada girdi çıktı bankana yapmadığın zaman bunun bu kadar cezası var diye bir kanun yok. Ne yaparsın? Kapatırsın şirketini. İstersen tekrar açarsın. Tekrar bir 3 yıl 4 yıl vaktin olur veya tuttuğun işletmelere Endonezyalı bir müdür atayarak oranın işletmesini bu şekilde devam ettirebilirsin. Yani seçenek çok. Bir de o zamana kadar çıkacak daha farklı yasalar olabilir, daha kolaylıklar olabilir duruma göre. Yani burada hiç kimsenin, burada Endonezya devleti bakın Türklere veya sadece Türklere değil yani gelen bütün yatırımcılara ya bunların işlerini nasıl daha zorlaştırırız, işte bunları nasıl buradan kaçırırız değil de daha bunu kolaylaştırmaya yönelik adımlar atıyorlar. Ha bu 700 bin dolarında niye geldi? Burada 100 tane şirket açıldıysa 98'i sadece oturum için yaptı. 2 kişi iş yaptı. Bak 2 kişi iş yaptı. Kalan 98 kişi burada iş yapmadı. Sadece oturumlarını aldılar. Burada yaşadılar. Şimdi bundan sebep Endonezya devleti de ne yaptı? Böyle bir hamle yaptı. Ki eğer ki sen böyle iş yapmıyorsan veya şey yapmıyorsan o zaman şirketini kapat bir daha aç. Niye? Endonezya devleti bir daha para kazanacak. Olay bu. Yani başka burada herhangi bir zorluk veya burada deport etme dünyanın her yerinde. Bakın hangi ülkeye giderseniz gidin bu var. Kimlere var? Evrakta sahtecilik yaparsan, şirketle ilgili vergilerini vermesin, ilgilenmesin, hiçbir evrakları yapmasın. O zaman illaki kaçak çalışırsın. Bakın burada Bali'de çalışabiliyorsunuz, Endonezya'da çalışabiliyorsunuz ama working kitas varsa, şimdi sen working kitas almıyor adam, gidiyor çalışıyor, sonra yakalanıyor, deport ediliyor ama hemen sosyal medyalarda ve kötü niyetli insanlarda hemen ne çıkıyor? Bakın işte bu Türk'ü buradan deport ettiler. Hani sıra sizde. Alakası yok. Alakası yok. Senin her şeyin tamsa, düzgün bir şekilde evraklarını yapıyorsan, ödemelerini yapıyorsan hiçbir sıkıntı yok. Seni niye deport etsinler? Öyle bir şey var mı? Bir başka bir şey. Yeni bir moda var, tamam mı? Bu da sosyal medya yapanlar ilgi çekmek, videolar daha fazla izlenir diye ilgi çekmek için bir şey söyleyeyim size. Şimdi Bali Belli var. Aman Bali'ye gitmeyin. Yani ister gelin ister gelmeyin. Ben sadece fikrimi söylüyorum. Bali Belli var. Aman dişinizi bile musluk suyuyla yıkamayın. Hasta olursunuz. Herkes hasta oluyor. Size şöyle bir matematiksel bir örnek vereyim. Siz kendiniz hesaplayın ve bunun ne kadar bu konunun da ne kadar kötü niyetli olduğunu siz anlayacaksınız. Şimdi Bali'ye yaklaşık bir sezonda yani 12 ayda 7 milyondan fazla turist geliyor. Bunların arasında 50 bini hasta oluyor. Bak 50 bini. 6 milyon 995 bin kişi hasta olmuyor. Şimdi yani artık daha ne diyeyim ben daha bunun üzerine. İşte bunlar o kadar hasta olmuyor. Arasında 50 bin hasta oluyor. Bu 50 bin de hasta oluyor. Eğer bir de sosyal medya yapıyorsa bir de hatta dua ediyordur. Lan iyi ki de hasta oldum da şunu bir çekim videosunu da bir izlensin. Veya ilgi çekeyim diye. Bali Belli olduğum arkadaşlar dikkatli olun. Burada böyle yok öyle yok ne bileyim. Ya yapmayın ya. Bir de hastalık şöyle bir şey. Bakın Türkiye ben turizmciyim. Ben Antalya'da 10 yıl turizmde çalıştım. Avrupalılar, Almanlar geliyor her sene geldiği halde Antalya'ya geldiklerinde birinci gün, ikinci gün ishal olurlar, kusma oluyor. Birçoğunda hastalık var. Ne oluyor şimdi bu Türkiye Belli hastalığı mı var? Yok. Yani burada bak bizim kullandığımız yağlar, işte su her şey farklı olduğu için adama dokunuyor. Bir gün, 2 gün hasta oluyor veya ishal oluyor sonra toparlıyor. Burada da aynı olay. Musluk suyu burada içilmiyormuş. Evet içilmiyor. Türkiye'de içiliyor mu? Hayır. Birçok Avrupa ülkesindeki musluk suyu da içilmiyor. Yani bu olağanüstü bir şey değil ki. Oradaki musluk suyu içilmiyormuş. Evet içilmiyor. Yani bunda ne var ki yani bunu yapacak? İşte bir de şöyle bir şey var biliyor musunuz? Benim çok fark ettiğim. Şimdi Bali'ye gelmek isteyen, can atan bir kitle var. Ama gelemeyen. Gerek maddi, gerek imkanı yok, gerek vakti yok. Gelemeyen. Böyle yorumlar gördüğü zaman işte biri Bali Belli olmuş, biri problem yaşamış, biri diyor işte ne oluyor orada bir tatmin oluyor. Diyor baksanıza ya iyi ki gitmemişim. Bali Belli varmış. Ya gelemiyorsun.
Tamam mı? Gerek paran yok, gerek şey yok. Gelemiyor. Adam o şekilde kendini mutlu ediyor. Yorum yazarak ya zaten orası görülmeye değmez. Her taraf pis. Her taraf şey. Ya Bali'de ne kadar ünlü yaşadığını siz biliyor musunuz ya? Türk ünlülerden söyleyeyim size, yabancı ünlü adamların 5 milyon 10 milyon takipçisi olan ünlüler var Bali'de yaşayan. Bunlar Amerika'dan geliyor, en gelişmiş yerlerden geliyor, buraya bayılıyor, yaşıyor. Bizim daha dün köyden çıkan tipler burayı beğenmiyor. Beğenme o zaman git Paris'e. Bak eğer Bali'ye geliyorsanız burada düzgün kaldırım, yol bunları falan beklemeyin. Elektrik direkleri göreceksiniz o yukarıda. Bunları yani bunların bilincinde gelin. Ben bunları görmek istemiyorum. Ben dört dörtlük kaldırım istiyorum. Her yerin temiz olmasını istiyorum. Elektrik direklerini bile görmek istemiyorum diyorsan gideceksin. Ben sana tavsiye vereyim. İspanya'ya. Bir güzel Avrupa ülkelerine gideceksin. Yunan adalarına git. Veya Türkiye'de gidersin. Efendim orada tatilini yaparsın. Antalya'sı var, İzmir'i var. Efendime söyleyeyim Kemer'i var. Var da var. Alanya'sı var. Var da var. Yani böyle bir şey yok. Bali'nin bakın ben Mısır'a gittiğimde ne dedim biliyor musunuz ilk? O piramitleri gördüğümde böyle canlı canlı. Etrafı komple o kadar gelişmemiş ki hiçbir şey yok. Doğru düzgün yol yok, hiçbir şey yok. Ne dedim biliyor musunuz? Umarım burası gelişmez. Aynı böyle kalır. Çünkü oraya o yakışıyor. Düşünsenize o piramitlerin o etrafı asfalt yapsalar, efendim orayı lüks yerler, her şeyi düzgün. O zaman oranın bir anlamı kalmıyor, atmosferini kaybeder. Burada öyle. Bali'de şu doğayı katletsinler, şu doğayı bitirsinler, her yer modern olsun, her yer çok fıstık gibi yapsınlar, kaldırımları yapsınlar, lüks binalar yapılsın. Buraya hiç kimse gelmez Bali'ye. Hiç kimse gelmez. Niye gelsin adam 14 saat uçacak Türkiye'den buraya gelecek? Ne? Bu lüks zaten her yerde var. Bali yapan bu zaten. Böyle olması. Burası bir ada. Böyle kaldığı sürece Bali olacak ve Bali'ye daha çok turist gelecek. Bunu da unutmayın. Diyeceklerim bu kadardı. Umarım ne demek istediğimi iyi bir şekilde aktarabilmişimdir sizlere. Hepinize Bali Adası'ndan selamlar ve sevgiler. Bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Yıllar beni yollara koydu, ben tamamladım durdum gel, yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzel.